Gurme Vedat Milor, tadı damağımda kaldı dediği lezzetler için farklı mekanlar gezmeye devam ediyor. Milor, önce İskenderun'daki Şirinyer balıkçısına, ardından İstanbul Cihangir'deki hamburgerci Pol'a gidiyor. Son olaraksa Gaziantep'in meşhur baklavacısı İmam Çağdaş'ın imalathanesinde baklava yapımını öğreniyoruz. Hepimizin ağzına pelesenk olmuş bir klişe vardır. Dört tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz diye böbürleniriz. Denizlerle çevriliyiz ama bir türlü denizci bir ulus olmayı başaramamışızdır. Bu arada deniz ürünlerine dayalı lokantalarımızın sayısı giderek arttı. Ama bu artış kaliteye yansımadı. Peki doğru dürüst balık lokantası ne demek? Bunun cevabı basit. Balık taze olsun. İskenderun'da böyle bir restoran var. İskenderun'a özgü güzel balıklar ve jumbo karidesler gelirdi İstanbul'a. Artık pek gelmiyor. Daha çok Tayland'dan, Hindistan'dan falan geliyor bu tip şeyler. Burada çok istedim bir balık lokantasına gelmeyi. Hep de kebap yiyorum birkaç gündür. Tavsiye edilen bir yere geldik. Şirinyer lokantası. Deniz kıyısında. Bugün yalnız biraz ayaz var. O yüzden içeride yiyeceğiz mecburi. Güzel bir yere benziyor. Çok mutluyum şimdi deniz ürünü yiyeceğim için. Deniz kıyısında temiz ve düzenli bir mekan. Masa örtüleri temiz, garsonlar efendi. Restoranın işletmecileri belli ki titiz ve yaptıkları işi seviyorlar. Yemeklere de yansıyor bu. Buraya Adana'dan geliyorum. O şahane kebaplar yedik. Şimdi canım hakikaten bir deniz ürünleri çekti. İnşallah. Bu soruşturduk falan. Burada yedim. Güzel balık yenecek neresi var? Sizin adınız çıktı. Anladığım kadarıyla siz birkaç kardeşsiniz burada öyle mi? 5 kardeşiz. Evet. 5 kardeş. Kaç senedir burayı açtınız? 78 yılından beri faaliyet göstermekteyiz. Hizmet herhalde. Tabii ben küçüktüm. Abilerim, büyüklerim önce başladılar. Daha sonra biz de yetiştiğimizde kendilerine mümkün mertebe yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz. O zaman siz ailecek futbola da kabiliyetiniz herhalde. Spora da meraklıyız. Ama siz herhalde Beşiktaş değilsiniz, Galatasaraylısınız. Yok, Beşiktaşlıyız. Beşiktaş. Bakın ben giyim tarzımızdan belli olmuyor. Ama bu tam siyah değil, gri. Biz onu siyah olarak görüyoruz. O zaman da sarı kırmızı giymem lazım. Feda olsun. Yine tüm takımlarımızı seviyoruz biz. Tüm takımlarımızı seviyoruz. De Beşiktaş'ta var. Yani evet. Ehvelişer diyoruz. Spor kardeşliktir. Yani ben bir Fener'in maçı da olsa Fener için kalbim çarpar, onu söyleyeyim. Tabii o tip tabuları kırmamız lazım artık. Kesinlikle kırmamız lazım. Ben yemeği de öyle görüyorum. Yani yemek de öyle bir şey ki insanlar arası aynı o şeyleri kırıyor. Yani ne bileyim aynı masada güzel bir yemeği yiyen iki düşman bile o yemekten dost ayrılır. Evet. Türk mutfağının da önemli bir tarafı o. Dikkat edin. Yani gerçekten bu bizdeki misafirperlerdeki zenginlik, bunu gören insanlar bize başka daha bir sıcak yaklaşırlar. Evet. Keşke bu program isterim ki dışarıda da izlenebilse Türkiye. Bugün size güzel bir ülkemizin balıklarını gösterelim. Evet. Bugün sizden ricam, ben seçmeyeyim yemekleri. Siz bana buradan balık ürünlerini, özellikle deniz ürünleri küçük küçük tatmak istiyorum ve size bırakacağım. Baş tacı efendim. En güzel balıkları, en güzel... en güzel dediği herkesin yiyeceklerini. Evet. Yani öyle olsun ki, yani tabii güzel olacak inşallah ama... Muhakkak. Yani bana buraya yiyeceğim her şey gelen biri yiyebilsin. Yani bana özel hiçbir şey istemiyorum. Anladım. Yani başka bir şey var değil mi? Özel bir tane istakoz vardır falan. Ama burada bulunmaz, onu istemiyorum. Vedat Bey, önce arzu ederseniz humusla başlayalım. Tamam. Tereyağlı, çam fıstıklı humus. Yani yöresel... deniz ürünü dedik, deniz ürünü olmayan yöresel tek bunu. Öncelikle diyeceğim. bunu sunmak isteriz. Memnuniyetle. Buyurun efendim. Siz bunu çok güzel tereyağla galiba ve mor çam fıstığıyla. Evet. Çok güzel, bakayım. Arzu edilirse zeytinyağlı da yenebilir. Tabii. Üzerine... Kuru değil yani, böyle kuru. Çok güzel yapmışsınız. Şimdi... Toz biber, kimyon, turşu ve maydanoz ile de servis yapılabilir. Evet, çok garnitürle yapılabilir. Doğrusunu söylemek gerekirse ben humusu çok sevmezdim. Niye? Sonra öğrendim. Fazla lezzetli bulmazdım. Sonra ilk defa gerçek nohuttan yapılan bir humus yedim, fikrim değişti. Evet.
Çünkü birçok yerde nohut kullanmıyorlar biliyorsunuz. Nohutunu Bunun kullanan ununu kullanıyorlar. arkadaşlarımız. Evet. Siz nohuttan yapıyorsunuz. Sade, orijinal. Tüm O kadar yemeklerimiz. fark ediyor ki lezzetle. Nohuttan yapılmasının. O kadar fark ediyor ki. İşte bu çok kötü. Bazı şeyleri insanlar Evet. benim gibi yanlışından öğrendiği zaman iyisinin ne kadar fark evet. edeceğini bilmiyorlar. Çok güzel. Çok güzel. Sadece bunun içerisinde nohut yok biliyorsunuz. Tahin var. Tahin, Tabii. limon, zeytinyağı ve Tereyağı da çok dövülmüş yakışmış. ve dövülmüş sarımsak da var içerisinde. Tabii o sarımsağı çok dövdüğümüzden dolayı içerisinde olup olmadığı belli olmuyor. Çok fazla belli Tahin olmuyor. tadı belli Tahin- oluyor. Fakat tahini ne kadar sarımsağı alamadım bak. Evet. Çok güzel. Teşekkür ederim. Bu güzel bir Afiyetler başlangıç olsun. oldu. hakikaten. Evet. Teşekkür ederim. Arzu ederseniz şimdi ahtapot salatası artık deniz ürünlerine başlayabiliriz değil mi başlayalım. efendim? Mezeler güzel. Tereyağlı ve fıstıklı humus gerçek nohuttan. Ahtapot salata özellikle enfes. Ahtapot yumuşak ama sünük değil, diri. Kalamar tava, ızgara kalamar dolmaya göre daha başarılı. Kaşarlı karides güveçleri de ağzınıza layık. Buradaki ürünlerimizin hepsi körfezimizin, İskenderun körfezimizin ürünleridir. Çok güzel. Çok güzel. Karides, kalamar dolma, kalamar kızartma. Hepsi yöremizin, körfezimizin. Siz yemiyor ürünü. musunuz? Yediniz mi herhalde? Biz size her zaman biz yiyorsunuz. her zaman yiyorum ama biz siz ne kadar çok beğenirseniz o kadar Evet, çok ahtapotun ben de yemiş tadına olurum. bakın çok güzel hakikaten. Yani gerçekten böyle ağza geliyor. İşte nasıl yapıyorsunuz bunu? Alıp dövüyorsunuz Tabii herhalde. öncelikle balıkçıdan aldığımız zaman Evet. size Tabii. ikram edebilir miyim? Teşekkür, bu kadar yeter bana. Evet. ondan sonra soyuluyor, güzelce dövülüyor. Gerekli kıvamına gelinceye kadar haşlanıyor. Ondan sonra salatasını yapıyoruz. Bence bizim ülkede iyi ahtapot yapılıyor genellikle. Yani biliyor, yurt dışında da yiyorum. Bizdeki ahtapotları arıyorum birçok yerde. Ege'de de çok güzel. Bu da çok güzel çünkü bazen aşırı yumuşak oluyor. Tabii onu o kadar yumuşak oluyor, o kadar da sevmiyorum ben. Sert de olmamalı Hafif. ama biraz da dişe gelmeli, lezzetini almalısınız. Yani bunda o şey var. Etin yumuşaklığından biraz daha yumuşak olursa tabii dediğiniz gibi daha güzel olur. Peki buradan Kalamarımız var. Bunu Kalamar siz- kızartma. İtalyanlar gibi sade veriyorsunuz. Sade. İtalyanlar Sade. tamam. Genelde sade ama Sade. sosumuz da var. İstek Yok, üzerine. sade alayım. En azından balığın ve deniz ürünlerinin lezzeti daha çok alınıyor diye. Teratorla iyi giderdi. Eskiden gerçek terator vardı, o cevizle, ekmek kırıntısıyla, bayat Evet. ekmekle ve sarımsakla yapılan, artık pek kalmadı. Mayonez veriyorlar, onu sevmiyorum. O da ama o gerçek terator Kalamarın kayboldu. Doğrudur. Yani. Doğrudur. Ustaca kızartmışsınız. Yağını hiç çekmeden kızartmışsınız ve bulamacı da son derece ince. Evet. Dikkat edin. Gerçekten içinden lezzetini alıyorsunuz. Afiyetler olsun. Şeyde efendim, yani, sizlere layık. tuzu da güzel var bunun şeyinde. Tabii tuz oranını mümkün mertebe Gayet ayarlamaya güzel. çalışıyoruz ama genelde tuzları biliyorsunuz yemekte daha az kullanıyoruz. Peki çok güzel kalamarınız. Afiyetler Şimdi olsun. kalamar tavadan dolma. kalamar Dolma. ızgaraya bakalım. Bunu ızgarada yapıyorsunuz herhalde. Karides, kalamar ve kaşar peyniri. Ve kaşar. Ve kaşar peyniri koyuyoruz. Orta büyük kalamar. Bu da buradan Orta çıkıyor boy, öyle mi? evet. Çıkaramadım içinden. Çıktı, tamam. Ufacıklar çıkıyor mu? Şu kadar, hani şey kadar çıkar. Onları biz balıkçılarımıza yakalasınlar istemiyoruz. Çünkü onlar biraz daha büyüsün. Öyle mi? Denizlerimizi korumak adına, körfezimizi korumak adına onlar bize daha sonra lazım olacak. Bu da fena değil. Yalnız bunun biraz hafif kuru bu. Yani içindeki çok lezzetini almadım. Mesela bunun içine baktığım İçinde- zaman tam ne yediğini anlamadım. Yani bazen bilmiyorum, bu dolma tabii zor bir şey. Şimdi şeye bakalım. Karides güveç verebilirim arzu Tabii, ederseniz. Tabii ki edeceğim. Baş kısmını ne yapıyorsunuz kalamarın? Tavada kullanmıyor musunuz? Yok onu ayırıyoruz. Niye? Onu ayırıyoruz, kullanmıyoruz. En Çünkü güzel biraz, tarafı? biraz daha sert olabiliyor o. Evet. Ama lezzetlidir. Çok lezzetli, çok güzel bir güveç. Afiyetler olsun efendim. Gerçekten lezzetli. Bu da hakikaten yani doğal lezzetini bozmamışsınız. Burada karidesin Mümkün doğal mertebe lezzetini orijinalliğini, alıyorsunuz. evet, orijinalliğini bozmuyoruz. Onu ekleme yapmışsınız ve azıcık kaşar gayet güzel gitmiş bence üstüne. Suyu da çok lezzetli. Kendi suyunu Evet, bırakmış. evet. Çok son derece güzel. Ya ben kendi evde yapsam bunu, çok çok güzel yapmışsınız. Biraz sarımsak koyarım. Biraz sarımsak. Sarımsak diş koyarım. Güzel Evet. olur. Lezzet şey yapar. Birçok kişi yemiyor ama ben sarımsakla soğan hayatta yedim. Piştiği zaman o kokusu da kalmıyor yani sarımsak. Kalmıyor. Ama Lezzeti dediğiniz kalıyor. gibi lezzeti kalıyor. Kokusu Kendisinin kalmaz. kokusu kalmıyor. Kalmıyor. Çoğu misafirimiz kokusundan dolayı yiyemiyor kalmaz. ama son derece faydalı
faydalı bir faydalıdır. sebzemiz. Ve lezzetli. Tüketmek çok lazım. Evet. Çok teşekkür ederim. Afiyetler olsun. Şu an arzu ederseniz sıcak yemeğimize güzel bir balık, Tamam. körfezimizin balığından ikram edelim. Yörenin meşhur jumbo karidesleri ızgara olarak önünüze geliyor. Buranın karidesi özellikle lezzetlidir. Barbun balığı tava oldukça başarılı. Dil tava ise çok başarılı. Dil balığı tutulduktan sonra birkaç gün dinlenmeye müsait. Karides ya da barbun gibi özelliğini hemen yitirmiyor. Buranın ızgara jumbo karidesi, barbunu ve dil balığı. Dil balığı. Hepsi burada. Şimdi hangisinden başlayayım dersiniz? Şey olarak... Soğumadan çok arzu ederseniz jumbo karides verebilirim. Bunda natürel yiyoruz Evet değil mi? efendim. Hiç Evet yapmıyoruz. Şimdi bu jumbo eskiden çok bulunurdu. İskenderun karidesi. Ben de çok severdim. Giderek İstanbul'a karideslerin boyları büyüdü, irileştiler. Lezzetleri affedersiniz ölü eti yer gibi. Donmuş da bir şeyden geliyorlar. İthal karidesler geliyorlar. Dünyanın en iyi karidesleri aslında çok çok da büyük olmaz. Lezzet veren derinde yaşamaları. Burada İskenderun'da nereden tutuluyor? Ne kadar derinlikten bunlar? 5 ile 10 kulaç arasında. 5 ile 10 kulaç. 5 ile 10 kulaç ve temiz suda. Temiz su tabii çok önemli. Evet. Bakayım tadına. Zaten jumbo karidesin özelliği 9 tanesi, 11 tanesi 1 kilo gelmesi lazım. Çok küçüğü o kadar makbul değil, çok büyüğü de makbul değil. Önemli olan tadı. Çünkü bizim de aradığımız tat. Çok güzel. Daha da güzeli şöyle olur. Hava kötü. Son 2-3 günde balığa çıkıldığını sanmıyorum. Bu bir şans. Evet. Yani bugün gelmemiş. Bugün Anladım. Bu şey. O yüzden biraz kendini kasmış. Biraz kendini kasmış. Bu biraz kendini kasmadan eti daha da şey olur. Hiç kendini hemen tutulduğu anda daha yumuşak, daha sulu oluyor. Mesela bunu özel yemek istiyorsanız izleyici için söylüyorum. Lokantaya alayım bugün tutuldu mu diye ayırtabilir insan kendine. Tabii ayırtabilir. Özel muhafaza edilebilir. Edilebilir. Peki bu bir iki de şey yapmışsınız buna galiba. Izgaradan önce bir terbiye ediyor musunuz? Hafif bir terbiye veriyoruz. Hafif bir terbiye veriyoruz. Ne var bu içinde? Güzel böyle bir... Biraz hafif zeytinyağı, kekik ve bravo, hafif zeytinyağı, kekik ve biber. Hafif biber koyuyoruz. Bazen tereyağı da severim ben bunu. Hani humusa göz gibi eritip batırıp eğer çok çok tazeyse gerek yok. 1-2 gün dolapta kaldıysa biraz tereyağı batırıp olabilir. Yapılabilir. Şimdi ne yapalım? Barbun Şimdi barbun ikram edebilirim. Teşekkür ederim. Yine şimdi balık ilk başta kılçığını ayıkladığınız zaman kokusu çok önemli. Böyle kuvvetli bir balık kokusu gelirse o pek iyi bir şey değil biliyorsunuz. Balığın pek taze olmadığını gösteriyor. Yok. Bu taze yani daha ilk yapışta. Zaten kılçıklarından hemen ayrılması artı beyaz etli olması ayrı bir kendisinin taze olduğunun bir işareti. Evet. Taze koyulaşmamış yani hemen ayrılmış. Evet. İşte ben az önce onun için körfezimizi ve tüm denizlerimizi korumamız lazım diyorum. Tabii ki. Çok güzel. Çok taze, çok lezzetli. Afiyet olsun. Kıvamında pişirmiş. Yine yağını çektirmemiş. Biraz tuz eklenebilir. Meşhur dil balığımız. Körfezimizin yine balığı havyarıyla beraber. Da güzel sıyrılıyor. Kız güzel, mönyer. Evet. Yapmışsın sen, kızartmış. Diyeceğim hiç yok tazeliğine ve pişme şeyine. Tek şeyim dediğim gibi biraz daha mesela deniz tuzu kullanırsanız daha da lezzetli olur. Bu balıklara pişerken deniz tuzu çok lezzet veriyor. Yani bu konuda artık hiçbir tartışma olmaması lazım. Evet, doğrudur. Yurt dışında. Bir bakın, deneyin nasıl. Şimdi Türkiye'de ama deniz tuzu tansiyon içinde zararlı değil. Çünkü biliyorsunuz tuzda zararlı olan akışkanlığı sağlayan maddeler. Yani hayır mesela dikkat ettim mesela Adana'da kebapçıda kaya tuzu çok iyi bir tuz kullanıyorlardı. O çok önemli. İstanbul'da mesela bunu kimse kullanmıyor. Bizim bu gerek ızgara gerek tavada klasik şekillerde yapılacak başka bir şey yok. Gayet ustaca yapıyor. Yani hiç yağını çekmemiş. Gayet güzel. Izgaranız da güzeldi. Yani Deniz tuzu. İlk fırsatta ustalarımızla beraber bir istişare ederiz. Ya da sorarsınız müşteriye efendim böyle de yapıyoruz. Evet. İster misiniz deneriz diye. Bazı insan istemeyebilir. Doğru. Lagos ızgara da güzel.
Lagos balığı da difrize girmezse birkaç gün dolapta kalabilir. Buranın beyaz lagosu lezzetli. Buyurun siz Sade pişmiş. yapın. Bana güzel bir parça rica edeyim. Başına efendim. Teşekkür ederim. Grida mı diyorsunuz, Lagos mu? Lagos. Antalya'da galiba Grida diyorlar. Antalya tarafına, Ege tarafına Grida deniyor. Şöyle Teşekkür ederim. Tamam, ona bakayım. Çok güzel. Kılçıksız olur. Evet efendim, afiyetler olsun size de. Kuzu eti gibi balık yani bu. Evet, evet. Şöyle. Bu da biraz tuzlu. Güzel. Tuzunu bu Biraz sefer fazla. istediğiniz gibi biraz limon rica edeyim. Limon hemen. Zararlı Bu deniz olmasın tuzu biraz. değil. Evet, Bu normal tuz. Deniz tuzu olacak ama onu zeytinyağıyla falan ezeceksiniz. Teşekkür ederim. Yani onun yapılışını eminim. Yani nasıl yapılıyor yurt dışında. Onu öğrenip, çünkü belli ki ustalarınız çok kabiliyetli. Hemen ona biraz kendiniz takviye yapmamız biraz lazım. kendi kendinize deneme yanılma yapmanız lazım müşteriye sunmadan önce. Yine ızgarada başarılı yapılmış. Tam kıvamında pişirilmiş. Fazla bizde çok pişiriyorlar bazen. Evet. Balığı kurutmayacaksın. Kurutmayacaksın. Gayet güzel yapılmış. Dediğim gibi bu tuzu ayarlamak lazım şeyde. Çok teşekkürler. Gayet lezzetli balık ürünleri. Çok sağ olun. Yemeğin üstüne Şirinyer'in ballı cevizli muzlu tatlısını yemek mümkün. Hani insan bu tatlıyı kahvaltı niyetine yese öğle yemeğine gerek kalmaz. Öte yandan Vedat Milor'un tercihi buranın kabak tatlısı. Tatlı olarak da, pardon buyurun, yorum yapmak istiyorum. Vallahi bu ballı, cevizli ve muz öyle mi? Evet, bal, muz, tahin, ceviz karışımı bir tatlımız var, özel bir tatlımız. Balın üzerine ikram etmek isteriz sizlere. Yani şimdi bana gençlik aşısı yapmak istiyorsunuz. Anladım. İhtiyacınız yok. Buradan İhtiyacınız yok ama. Alttakiye kadar koşup gideceğiz artık bunu şeyde. Yine de bulunsun. Sonra sağ olun. Bakın. Güzel. Bu buraya özgü bir şey. Evet. İlaç yerine geçer Evet. ama lezzetli. Evet. Çok teşekkürler. Çok Afiyet sağ olsun. olun. Afiyetler olsun. Şimdi İstanbul'a artık herhalde pek İskenderun'dan deniz ürünü gelmesinin nedeni yerel olarak tüketilmeye başlanmış. Demek ki artık buranın ahalisi güzel şeylerin kıymetini bilip takdir ediyor. Böyle bir balık lokantasının başarılı olmasının en önemli koşulu da sürüm olması, müşterinin olması ki devamlı taze ürün alabilsinler, tüketilebilsin. Burası da öyle bir yer. Takdir edilen, sevilen bir lokanta ve niçin sevildiğini anladım. Gerçekten bol ve çeşitli ürünleri var ve taze ürünler güzel de pişiriliyor. Kaliteli bir lokanta. Yani ülkemizdeki iyi balık lokantaları arasında çok memnun oldum böyle bir yer bulduğumdan dolayı. Yine bu civarda çok güzel mezeler var, çok güzel kebaplar var. Yeterli miktarda balık lokantası bulamıyorsunuz. Biz bulmuş olduk. Burayı da gerçekten tavsiye ederim. Şirinyer hem lezzeti hem de fiyat kalitesiyle Vedat Milor'dan 4'er yıldız alıyor. Ambiyansı ve içecek menüsüyle ise 3'er yıldız toplayabiliyor. Tadı damağımda reklamlardan sonra devam edecek. Vedat Milor, hamburgerle ilk tanışıklığının adını hatırlamadığı bir yerde olduğunu söylüyor. Beyoğlu'nda eski Yeni Melek sinemasının civarında merdivenle inilen bir mekanda tanışmış bu lezzetle. Sonra da Taksim'deki Kristal Büfe'nin müdavimlerinden olmuş Galatasaray Lisesi'nde okurken. Sonra hamburgerin vatanı Amerika'da öğrenciyken oradaki hamburgerlerle tanışmış. Cihangir'de yeni açılan Fol, bir anlamda Amerikan işi burgerle bizim damak zevkimiz arasında bir köprü kurmuş. Şimdi ben Galatasaray Lisesi'nde okurken Cihangir öyle pek de revaçta olmayan bir semtti. Son yıllarda gerçekten çok ünlendi burası. Ve özellikle bu kafe denen batı türü kahveler çok moda olmaya başladı Cihangir'de. Şimdi bu yeni açılan bir yere geldik. Fol diye, Fol. Özellikle hamburgerleri ünlüymüş. Yurt dışında epey zaman geçirdiğim ve hamburger konusunda
pek de cahil olmadığım için sanırım iyi bir değerlendirme yapabilirim. Ben Mektebi Sultanı Fransa'nın foil yani amour fou, işte folie, delilik yani kör kütük aşık olmak falan. Evet. Bunu da kullanabilir. Siz nasıl seçtiniz bu arada foil adını? Onu da konuştuk isim koyarken ama. Tesadüf mü yoksa? Tesadüf çok küçük bir yerdi burası. Başladığımızda aslında bir hani foil adında bir şey yapalım değildi. Buraya göre isim şekillendi. Aslında kümese benziyordu. O kadar küçüktü. Oradan yola çıkarak bu ismi bulduk. Türkçe bir isim olmasını özellikle çok istedik. Pek Türkçe'ye benzemiyor da. Ama Türkçe. Öyle mi? Foil, evet. Yani kümes. Frankofonlar foil'de diyor. Yani gerçekten Fransızca bilmeyenler de folda diyorlar. Yani öyle bir tonlama farkı var. Anladım. Bize olabildiğince sağlıklı hamburgerler yapmaya çalıştığımızı söyleyebilirim. Bir kere etimizi oldukça yağsız olarak seçiyoruz. Antrikot alıyoruz ve burada kendimiz işliyoruz. Ekmeklerimiz de özel yapılıyor. Esasında hamburger ekmeği değil. İtalyanların papuç ekmeği diye tabir edilen ciabatta ekmeğinden hamburger ekmeği. Aynı mayadan, aynı... Ciabatta tuzsuz yapılan güzel. Biraz evet. Hafif pide demeyeyim ona ama evet. andıra. Özellikle tostlarda panini denen tostlarda kullanılır. Evet. Nasıl pişiriyorsunuz? Benim tercihime göre pişireceksiniz yoksa belli bir... Mini burgerlerde şimdi size bugün minileri tattıracağım. Aslında soruyoruz az pişmiş, çok pişmiş mutlaka soruyoruz ama genellikle Türklerin tercihi biliyorsunuz çok pişmiş olanı. Ama yine de büyük hamburgerlerimiz için, normal boylar için bunu soruyoruz. Tamam, bana az pişirelim. Peki. Mini dedikleri ufak burgerler yaratmışlar. Tam 11 çeşit. Hepsi dana etinden. Etin yağsız kısmından. Vedat Milor, burgerin etin az yağlı kısmından olursa daha lezzetli olacağını düşünüyor. Yanlarında kızarmış soğan halkası yok ama patatesler çok lezzetli. Sosların da hepsi iyi düşünülmüş. 7-8 ayrı lezzeti denemek ve aralarında en beğendiklerinizi not etmek artık size kalmış. İkinci gelişinizde minik değil büyük burger ısmarlarsınız. Şu ahili mohili soslu olan. Ahili mohili, porcini mantarlı soslu. Bu standart fol burgerimiz, peynirli fol burgerimiz. Bu da fesleğen sosla hazırladığımız. Bu fesleğen sos, bu acılı sos, bu... porcini mantar sos. Bu neli? Bu da domates relişimiz. Peki neyle başlayayım? Bu şeyle başlayalım, hafif olsun isterseniz. İsterseniz, çok affedersiniz pardon. Soslarınızı şöyle alayım. Tamam. Daha rahat yapabilirsiniz. Şimdi ben böyle görünce önce sosun tadına bakacağım. Tabii ki. Tek tek sosun tadına bakıp fesleğenli sosla başlayalım. Evet. Beyza. İçine mozzarella peyniri mi koyuyoruz? Evet. Tamam, fesleğenli sosla bakayım. Çok güzel Şimdi. Fesleğenli sosla nefis makarna da olur yani. Evet. Yapıyoruz zaten. Yapıyorsun değil mi? Evet. Bu da shoestring potato. Evet. Çok lezzetli. Nefis. Afiyet olsun. Nasıl önlük olarak verebiliriz. Örnek verin. De bu böyle olması lazım. Evet. Tabii doğrusu böyle. Tamam, teşekkür ederim. Tabii ki. Fesleğen başlayalım. Mozzarella'lı fıstıkla da yapmışsınız öyle mi? Evet. Fıstığı süs olarak üzerinde kullanıyoruz. Daha az pişebilir bana. Evet. Benim zevkime. Evet, eti çok iyi. Antrikottan olduğu belli yani etin. Fakat bazen biraz yağlı tarafı da güzel oluyor yani. Evet, bence daha de. lezzet oluyor. Ben de katılıyorum. Bu ne peynirleri şimdi? İkincisi yapıyorum. İkincisi normal kaşkaval peyniri. Kaşkaval. Evet. Standart. Turşu, Bu standart. Yani standart bir burger. Turşulu, evet. Turşusu da güzel. Evet. Yenge ben biraz daha kalın hatta daha az pişmiş yaparım. Şuna bakayım. Bu minilerde biraz tabii denge sorunu var. Diğerlerinde daha kalın ama. Evet, daha kalın olması daha iyi. Bunu da çok porçe seveceğinizi tahmin ediyorum. Evet. Bunu seveceğim ben. Karamelize soğan ve erimiş peynir. Bir de jambon. Evet. Önce bir dana jambonumuz var içinde. Güzel. Bu biraz daha kalın bu neti. Evet. Karamelize soğan da çok güzel gidiyor. Dana jambon çok klasik. Klasik bir şey. Çok lezzetli. Evet. Ketçap ve hardalla koymuşsun sonra. Evet.
Kendiniz mi yapıyorsunuz bu domates şeyini? Evet, o bizim kendi imalat. O standart sos. Ama yine ketçap ve mayonezi serviste alışılmış lezzetler olduğu için mutlaka bulunduruyoruz. Bu şey de çok iyi yani bunu nasıl ilk defa görüyorum işte bu kadar lezzetli bir patates kızartması. Özel bir aleti var İspanyolların geliştirdiği. Çok mekanik de bir alet, elektrikle çalışmıyor. Manuel, elle çalıştırıyoruz. Ondan bir patatesten kocaman böyle bir patates, mini patatesler çıkartabiliyoruz. Bakın bunu mesela şu basil gayet güzel olabilir. Evet. Bunu da deneyeceğim. Şimdi bu acılı macılı yerinizi deniyorum. Evet. Önce şunun bir şeyini deneyeyim. Neyiniz? Jalapeno biberi. Jalapeno biberi var. Kimyon var. Hindistan cevizi var. Acı biber var. Çok acı değil de öleceğim. İnanıyorum. Çok acı değil, çok acı. Çok acı değil, çok acı. Kısa bir süre dağılıyor ama çabuk geçiyor. Bizim acılar gibi değil en azından. Birkaç damla geldi mi? İyi, çok çok lezzetli ama bu. Afiyet olsun. Devam ediyoruz. Füme. Avokado, erişli bir füme. Bacon, isli sosla ve blue cheese, cheddar, cevizli. Bunu soğanla birlikte öyle mi? Evet. Bakın ben bunu sevdim. Karamelize soğan ve avokadonun yağlılığıyla hafif jambon, jambonu ve iyi gitmiş. İyi. Bu barbekü sosunuzla yaptığınız turşu galiba. Evet. Biberli, o mu? Biberli, yine karamelize soğan var. Şimdi bu lezzet çok lezzetli. Ama çok lezzetli. Çok lezzetli. Çok lezzetli gerçekten. Çok kaliteli bir biber bu. Böyle az kullanacaksınız. Evet. Hakikaten bunda mesela organik belli. Evet. Yani bu bahçe biberi. Hiç şey yok içinde. Hiçbir katkı malzemesi yok. Lezzetten anlaşılıyor. Evet. Yani çok güzel. Gerçekten güzel. Bakalım. Ben her zaman küflü peynirle mesela Konyaklı Konya peyniri olabilir. Hamburgeri seviyorum. Yani çok ikisi uyuyor bence birbirine. Bu da çok biraz daha yağlı olabilir bu küflü. Yani hakikaten etin antrikot yerine hafif daha yağlı kesim bence daha da. Konya küflüsünü de çok yakıştırıyorum. Çok iyi, yakışır. Çok yakıştırıyorum. Çok teşekkür ederim. Bana 7 tane hamburger yedirsiniz. Afiyet olsun. Gerçekten enteresan çünkü yani ben Amerika'da epey yaşadım. Bu kadar çeşitli soslu hamburger yapan bir tek yer biliyorum Atlanta'da. Buradaki soslar gerçekten iyi düşünülmüş. Şimdi et yani o Amerika'da bulduğum en iyi etin o lezzetinde değil. Antrikot çok güzel, yağsız. Bizim damak zevkimize göre o etleri zaten görmedim ülkede. Fakat çok matrak dedim bunu yani çok eğlenceli burada yemek yemek. Bu kadar çeşit ve fiyatları da gerçekten uygun. Özellikle küçük hamburgerlerin. Benim çok hoşuma gitti. Her zaman öğlen gelip böyle bir birayla bugün yapmadık. Böyle 7 tane küçük hamburger deneyip matrak tarafında en çok hangisini beğeneceksiniz? En beğeninizi aklınızda tutun. Bir daha gelirseniz onu ısmarlarsınız. Teşekkür ederim. Hoşuma gitti. Şimdi yolumuzu Gaziantep'e çeviriyoruz. Gaziantep mutfağının lezzeti yanında tabii ki baklava akla ilk gelen şeydir. Baklava deyince de İmam Çağdaş. Bir anda midemize gönderdiğimiz baklava bakın hangi zorlu aşamalardan geçiyor. Hele ki 40 kat baklava hamurunu açabilmekse başka bir meziyet ve senelerin getirdiği bir tecrübe istiyor. Bu gördüğümüz hamur 1 kilo un, 3 yumurta, 10 gram tuz olaraktan Haran sert buğdayından yapılan undan yapılmaktadır. Yoksa başka sulu tarımla yapılan buğdaylarda bu kadar büyütmek mümkün değil. Yani sert buğday dediğimiz sert buğdaydan elde edilen, verim olarak çok az olan bir buğday. Şimdi o biraz önce baklavanın ortaya attığı hamurun kenarından kestiğimiz kenar hamurları ve onların en yekpare olanları taban döşeme dediğimiz tavanına döşüyoruz. Şimdi bu döşemesi yapıldıktan sonra kaymak koyacağız. Eğer buna kaymak koymazsak kuru baklava dediğimiz yani daha uzun yola
daha uzun dayanabilmesi için olan baklava. Bir kilogram süt, 100 gram irmik. Süt kaynayıp piştikten sonra irmiğin boşaltılmasıyla elde ettiğimiz bir krema. Bunu çok ince şekilde tepsiye yatırılacak. Her yere de eşit olması önemli. Burası aslında 4 kuşaktır. 1887'den beri Hacı Hüseyin Efendi tarafından kurulmuş. Daha sonra oğlu İmam Usta, İmam Çağdaş. Daha sonra babam Talat Çağdaş. Ben Burhan Çağdaş. 4. kuşak olarak burada devam etmekteyim. Şimdi fıstık atılacak. Fıstık atıldıktan sonra üzerine tekrar hamur döşenecek. Hamur döşendikten sonra o biraz önce gördüğümüz yekpare açılan hamurları üzerlerine her bir katın arasına yağ serpilerekten o şekilde döşeme yapılacak. Yüzlük sarma dediğimiz işlem yapılıyor. Şimdi o üzerinde küçük küçük hamur tanecikleri var. O da onun kusursuz hamur olduğunu, yani yüzlük olarak kullanabilirsin işaret olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi her kata sade yağ serperekten atıyor. Baklavanın ilk geliş ana vatanı olarak Türklerin Anadolu'ya inip Orta Asya'dan, Gaziantep zaten Orta Asya göçmeni, büyük bir ağırlığı, büyük ihtimalle oradan buraya gelen olduğu tahmin ediliyor. Şimdi baklavanın son aşaması dediğimiz yüzlük atıldıktan sonra kenar çevriliyor. Kenar çevrildikten sonra baklavanın hangi şekilde dilineceğini kendisi biliyor. O şekilde tabii mekik dilim, muska dilim, havuç dilim, hangisi kare dilim, parmak dilim, hangi şekildeyse ona göre dilimi dilinecek. Şimdi hazır olan baklavamızı 300 derece, takribi 300-320 derece sıcaklıktaki odun ateşiyle, buradaki taşların da özelliği ot taşı diye tabir ettiğimiz çok binlerce içerisinde yuvaların olduğu, ısının oraya hapsolmasıyla ısının homojen dağılmasını sağlayan bu fırınlar tamamen yani 300 yıl, 500 yıl önce de baklava bu tip fırınlarda pişiyordu. Şimdi de aynı tip fırınları kullanıyoruz. Taban pişirme işlemi dediğimiz, eğer fırında tabanda gelişmeyen noktalar varsa onu bu ateşin üzerinde geliştiriyoruz. Buradan da kıvam verme işlemini yapıyoruz. Şimdi kıvam verme işlemi dediğimiz, arasında eğer açılmayan nokta varsa ara açma dediğimiz olay arasını açılıyor. Yani bıçağın kesmediği nokta varsa şimdi kıvam verme işlemini yapacağız. Babam burada her gün bu kıvam verme işlemini kendisi yapıyor. Orada ayar dediğimiz, yani mevsimlere göre o şekerin ayar şeyinde yine babam yapıyor. Kıvam dediğimiz şeker ve su. O tabii baklava sıcaklığından çıktı. Tekrar tabanı pişti. Hepsi sıcak. Epeyce meşakkatli ve zor bir işlemden sonra baklavalar bu hale geldi. İşte bu havuç dilim baklava, bu parmak dilim baklava, bu özel kare dilim baklava, bülbül yuvası diğer adıyla sarı burma, şubiyet, dolama ve fıstık ezmesi. Artık bundan sonrasına afiyetle yemek kalıyor. Afiyet olsun diyoruz.